Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu üçgen şal çalışmasını yapacağız. Modelimiz oldukça kolay ve hızlı ilerliyor. Sizler de benim gibi kalın ipler kullanarak örerseniz hemen bir günde, 2 günde şalınızı tamamlayabilirsiniz. Şöyle kullanmış olduğum ipim ve metre uzunluğunu göstermek istiyorum. 100 gramda 210 metre uzunluğuna sahip. Ben örnek çalışması için şu ensede 1 metre uzunluğunda ördüm ve buraya kadar bir yumak ip kullandım. 1,75 ya da 2 metre olana kadar ördüğümüzde tahminen 2,5-3 yumak kullanmamız gerekecek. Tabii ki bu kalınlıktaki ipler için söylüyorum. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şimdi ben örnek çalışması için akrilik bir ip kullanıyorum ve tek renkle modelimizi anlatacağım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve kaydırmayla küçük bir halka oluşturdum. Hemen bir, şöyle ipimi gizliyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane zinciri çektim. Halkamızın içine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Arada 3 zincirimiz var. Hemen battım ve yine 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Hemen bir zincir ve bir ip aldım. Şimdi burada köşede trabzanımızı şu şekilde yapacağız. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Şöyle biraz uzatarak yaptım trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk boşluğumuzun içine giriyorum şöyle. Buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir, hemen ortadaki boşluğa atladım. Burası bizim arttırma noktamız. Hemen 3 ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve son boşluğumuza 3 ikili trabzan. Şimdi bir zincir, yani sıranın sonunda her zaman böyle bitiriyoruz. Bir zincir ve trabzanımızı da 3 kere de çıkarak yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte şeklinde. Şimdi tekrar dönüşlerde 5 tane zincirimiz var. 3, 4 ve 5. Evet, benim ipimde düğümüm geldi ama onu daha sonra saklayacağım. Şimdi ilk boşluğun içine atladım ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle, bakın bu ipi de gizleyeceğim. Şimdi bunu gizleyeceğim. Hemen 3 ikili trabzan yapıyorum. İpimi aşağıya aldım. Şöyle 3 ikili trabzan yaptım. Hemen ipimi burada keseceğim. Evet. Şimdi bir zincir, hemen boşluğa atlıyorum. 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Tekrar bir zincir, arttırma noktamıza geldim. Yani burada köşe yapıyoruz bir nevi. Hemen 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, boşluğa atladım, 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, boşluğa atladım. Son boşluğumuz, buraya da 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada arttırma yapmayı unutmayalım. Bir zincir çektim. Bu aslında bizim dönüşte yapmış olduğumuz, burada 5 tane zincir çekiyoruz. Burada da bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir ve şöyle uzun trabzan yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Sahte üçlü trabzan yapmış olduk aslında. Şimdi burada yine dönüşlerde 5 tane zincirimiz var. 3, 4, 5. Şimdi bu trabzanlı yerleri yaptığımız zaman her zaman köşelerde 5 tane
zincir çekerek dönüyoruz. Şöyle bir sırayı daha birlikte yapalım. Hemen model kurulumunu göstereceğim. Tekrar bir zincir çektim ve sıradan devam ediyorum. 3 ikili trabzan, aralarda bir zincirimiz var. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen buraya da yine 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar devam ediyorum. Sıradaki boşluktan itibaren yine 3 ikili trabzan ve aralarda bir zincirimiz var. Şimdi bu başlangıçta bu aynı sıralardan toplamda 6 sıra yapıyoruz. Başlangıç olduğu için 6 sıra yapacağız. Şimdi ben burada 1, 2, 3, 4 sırayı tamamladım. Hemen 2 sıranın tekrarı olduğu için hemen diğer sıranın da model kurulumunu yapacağım. Şöyle bir zinciri çektim sonda. Buradan bir ip aldım ve 3 kere de çıkarak şöyle bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada göstermek istiyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Daha sonra buradaki fileli sıralarımızdan bu ilk başlangıçta bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıramız var. Sonrasında hep sıralarımız 3 sıra bu trabzanlı sıralarımız, 5 sıra file yaptığımız sıralar olarak devam edecek. Şimdi hemen fileli sıramızın da zincir sayılarını nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi başlangıçta sıramızı tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Ve hemen ilk boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Burayı unutmayalım. Yani buraya atlamayalım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Sadece dönüşte 9 zincir çekiyoruz. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi arttırma noktamıza geldik. 5, 6, 7 zincir çektim. Şimdi buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Sadece köşede 8 zincir çekiyorum. Yine aynen köşenin içine bir sık iğne yaptım. Şöyle. Evet, burada her zaman 7 zincirimiz var. Dönüşte 9 ve artırma noktamızda da 8 zincirimiz var. Tekrar 7 zincirle devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve sıradaki boşluğa atladım. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki boşluğa atladım. Bir sık iğne. Sona geldiğimiz zaman burada yine 7 zincirimi çektim. Son boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. Hemen 3 zincir, 2, 3. Şimdi yine 3 kere de çıkarak trabzan yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim ve döndüm. Hemen ilk boşluğun içine bir sık iğne. Yine dönüşte 9 zincirimiz oldu. Yine 7 zincirle devam ediyorum. Hemen hem arttırma noktasına hem de sonda kapanışı tekrar göstereceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Zaten hep aynı şekilde devam ediyor. Dediğim gibi başlangıçta şu kısımda 6 sıra örüyoruz. Daha sonra 5 sıra file sıramız var. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu 8 zincir boşluğumuza batıyorum. Bir sık iğne.
Tekrar 8 zincir. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen aynı boşluğun içine tekrar bir sık iğne yaptım. Bu bizim arttırma noktamız olmuş oldu. Tekrar 7 zincir. Evet, şöyle sıradaki boşluktan devam ediyorum. Şimdi bu zincirli sıraları yaparken volanlanmalar olabilir. Orada endişe etmeyin. Burada volanlanmalar olabilir. Tekrar üzerine trabzanlı sıraları yaptığınız zaman düzeliyor. 5, 6, 7. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben de karıştırmamak için böyle sesli sayıyorum. Hemen 7 zincir daha. Şimdi burada son bakın 9 zincir boşluğumuz var. Hemen buraya atladım. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir, 2, 3. Biraz da böyle zincirlerimi gevşek çekiyorum. Hemen bir üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi sanırım anlaşılmıştır. 2 sırayı birlikte ördük. Bundan sonra hemen başlangıcı göstereceğim. Şu sıraya nasıl başladığımızı. Burada 5 tane sıramız olacak. Bu başlangıçta 6. Şimdi bu 5 tane file sıramızı tamamladıktan sonra hemen şurada tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi burada 3 sıra trabzanlı sırası yapıyoruz. 5 sıra zincirli sıralara devam ediyoruz. Hemen başlangıcı göstereceğim sadece. Trabzanlı sıraya başlarken hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve döndüm. Boşluğun içine, ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan. Arada bir zincirimiz var. Hemen boşluğun içine yine 3 ikili trabzan. Ve 3. Tekrar bir zincir, boşluğun içine 3 ikili trabzan. Evet. Uzun uzun örmeye gerek yok. Şimdi bütün boşluklara aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki şöyle 8 zincir boşluğumuza geldiğimiz zaman yine burada olduğu gibi 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan yapıyoruz. Boşluklardan devam ediyoruz. Burada sadece aralarda bir zincirimiz var. Dediğim gibi buralarda da yine volanlanma olursa bu sırayla gördüğünüz gibi hemen düzelmeye başlıyor. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.